Ketojenik beslenmeyi ben geçenlerde bir yerden duydum ama doktor da gluten hassasiyetim olduğunu söyledi. Başka bir arkadaşımda da çölyak hastalığı çıktı. Ketojenik beslenmeyi önerdiler bize ama nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. Ne okusak, ne izlesek, nereden başlasak mı diyorsunuz? Araştırmaları takip edecek vaktim yok. Çok yoğun çalışıyorum. Ama bunu da duydum, yani sağlıklı bir beslenme şekliymiş. Yapmak istiyorum, başlamak istiyorum ama bana böyle bir hap bilgi lazım. Nereden başlasam, yarın sabah kalkayım, ne yiyeyim, ne içeyim mi diyorsunuz? Anladım ben sizin söylediğinizi ama ekmek yemeden nasıl yaşıyorsunuz ki? Yani ben ekmek olmadan yaşayamam. Tahıl yok, bakliyat yok diyorsunuz. Bir de üstüne üstlük meyve de yok diyorsunuz. Hiç mi yok? Hiç yok. Meyve hiç yok. KGK'lar hazırsa alın başlıyoruz. 2016'dan beridir uyguladığım ketojenik beslenme programına çevremdeki insanlar da ister istemez benim çenemden dolayı maruz kaldılar. Nasıl başlayacağız, nasıl yapacağız, hadi bize anlat bakalım diyenlere link göndermek adına kendi kendimize eğlenelim, gülelim, tecrübe ve bilgilerimizi paylaşalım diye bu kanalı açtım. İsmim Yasemin, son yıllarda özellikle Keto Yaso diye çağrılıyorum. Kedileri çok seviyorum. 4 tane kedim var. Onun için kanalın adı Keto Cat. Keto Cat Yaso adıyla aratırsanız Instagram'da bulabilirsiniz. Nickname de Leylek Beni Görsün. O şekilde de bulabilirsiniz. Başlarken öncelikle şunu kabul etmemiz gerekiyor aslında. Beynimiz doğru kabul ettiği bilgiyle çelişmekten her zaman sakınıyor. Bir şeyi yanlış da olsa doğru kabul ettiyse bunu değiştirmeye çok meyilli değil. Ketojenik beslenmenin birinci adımında her şeyden önce bu ön yargımızdan birazcık kurtulmamız gerekiyor. Ben bunu şuna benzetiyorum. Nasıl ki yabancı bir dil öğrenirken gramer kuralları vardır, işte kelimelerin cümle içerisinde dizilişleri vardır ve bunu sorgulayamayız ya, yani o öyledir. O şekilde söylediğiniz zaman doğru anlamı ifade eder ya cümle. Ketojenik beslenme de böyle. Belli bir prosedürü var ve bunu uyguladığımız zaman ketojenik besleniyor oluyoruz. Yani ben ketojenik besleniyorum ama tahıl tüketiyorum. O olmuyor. O zaman ketojenik beslenmiyorsunuz. Düşük karbonhidratlı besleniyor oluyorsunuz. Elbette ki burada şunu demek istemiyorum. Sorgusuz sualsiz biz bunu böyle sıkı bir çerçeve içerisine alalım ve dışına çıkmayalım. Hayır, kesinlikle böyle bir şey yok. Her zaman söylüyorum, ketojenik de beslenseniz, düşük karbonhidratlı da beslenseniz, sisteminizi bozmadığınız sürece vücudunuza size ne iyi geliyorsa her zaman o taraftan gitmekte fayda var. Bunu esasında birazcık da tecrübeyle sabitliyorsunuz. Bunu kabul ettiysek birazcık ön yargılarımızdan kurtulmayı, doğru bildiğimiz şeylerin aslında yanlış olabilme ihtimalini de göz önünde bulunduruyorsak şimdi konuya giriyoruz. Yakın tarihimize bir göz atarak başlayalım istiyorum. Bunun sebebi de şu: biz nereden böyle bir karbonhidrat yüklü beslenme şekline geçtik? Kim yaptı bunu? Yani bunu bize kim empoze etti? Nasıl bu duruma geldik? Kim bizi yağ yemekten, yumurta yemekten, kolesterol yemekten uzaklaştırdı? Yani yağ yiyelim, yağ yiyin, yağ adı geçtiği anda böyle kedi pençesindeki tırnaklar gibi herkes şöyle bir irkiliyor. Yağdan çok korkuyoruz, yağ yemekten çok korkuyoruz. Onun için istiyorum ki bir yakın tarihe bakalım. Nereden geldi bu kodlama? 20. yüzyılda işlenmiş yağın, yani bitkisel yağın insan hayatına girmesiyle birlikte endüstriyel hastalıkların bir artışı gözleniyor. Bununla birlikte Amerika'da o dönemlerde, işte 1930'lar 40'lardan bahsediyorum, bitkisel yağ üreticileri bu yağ tüketiminin faydalı olduğunu savunmakla birlikte eş zamanlı olarak ülkede kardiyovasküler hastalıkların oranında bir artış görülüyor. Yani nasıl oluyor ki bu? Madem sağlıklı, neden kalp hastalıkları artıyor? Doktor Angel Case vakası. Bakın burası çok önemli, altını çiziyorum.
1950'li yıllarda bu kişi fizyoloji profesörü Amerika'da bu kardiyovasküler hastalıkların artışıyla birlikte bir araştırma yapmak istiyor. Diyor ki ben diyor Avrupa'ya gideyim. Avrupa'da kardiyovasküler hastalık oranının düşük olduğu ülkelerdeki insanların, o toplumun beslenme alışkanlıklarını bir gözden geçireyim. Yani ne oluyor da Amerika'da artıyor? Madem sağlıklıydı bu yağlar değil mi 20. yüzyılda işlenen yağlar. İşte bitkisel yağlar, ayçiçek yağları, margarin. Adını bile duyunca böyle bu sefer benim pençeler çıkıyor. Kişi ilk önce Case Napoli'ye gidiyor. Aynı esnada teknoloji uzmanı olan eşi, o da onunla birlikte gidiyor. Gayri resmi bir çalışma yapıyor. Yani hiçbir dayanağı yok aslında. Ve şöyle bir şey ileri atıyor. Diyor ki et yiyen insanların kolesterol seviyeleri diyor yüksek olur diyor. Yani doymuş yağ yiyen, et yiyen kişilerin diyor kardiyovasküler hastalığa yakalanma oranları diyor yüksektir. Böyle bir çalışma. Şimdi eşi de buradan böyle bir gayri resmi çalışmayla gelince bu sefer kendi de ön yargıyla aslında cebinde getirdiği düşünceyi hepten pekiştirmeye başlıyor. Yani etten, yağdan, kolesterolden uzaklaşıp karbonhidrat yüklü beslenmeye doğru bir yönelime gidiyor. Seven Countries Study, yani adından anlaşılacağı üzere 7 ülke çalışması adlı bir kitap yayınlıyor bu Avrupa'daki yaptığı araştırmalar neticesinde. Şimdi buraya kadar her şey güzel değil mi? Gitti işte 7 ülkede araştırma yaptı. Dedi ki bunlar böyle böyle besleniyorlar. Onun için işte kalp hastalıkları riski yüksek. Ama burada çok önemli bir şey var. Case aslında araştırmayı toplamda 22 ülkede yapıyor. Ancak 15 ülkeyi konunun dışında tutuyor. Neden? Çünkü o 15 ülkede aslında et tüketimi yüksek olan, tereyağı yiyen, yumurta yiyen halkın, toplumların kardiyovasküler hastalığa yakalanma oranları Amerika kadar yüksek değil. Ama bunu yayınlarsa kendi iddia ettiği şeyle çelişecek. Az önce bahsettim ya girişte, insan zihni doğru olarak kabul ettiği bilgiyle çelişmek istemiyor. Burada tabii ego da devreye giriyor. Bu sefer ne yapıyor? 15 ülkeyi devre dışı tutarak sadece 7 ülkenin sonuçlarını paylaşıyor. Bu 7 ülke hangisi? Yugoslavya, Finlandiya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Japonya ve Amerika. Örneğin Japonya ve Amerika'yı karşılaştırdığında Amerika'daki kalp hastalıklarına yakalanma risk oranının daha yüksek olduğunu görüyor Japonya'ya nazaran. Diyor ki Amerika'da diyor çok fazla et tüketiliyor, doymuş yağ, ama Japonya'da diyor buna nazaran daha az tüketiliyor diyor. Yani tamamen doymuş yağ, işte tereyağı, zeytinyağı ve et tüketimi üzerine odaklanıyor. Ama arkada kaçırdığı çok ciddi bir şey var. Yani Japonlar ne kadar ambalajlı gıda tüketiyor ki? Ne kadar şekerleme tüketiyor ki? Özellikle Amerika'da yaşayanlar, Amerika'ya gidip seyahat edenler bilirler. 6 sene boyunca çok sık gittim geldim. Yani ofis içi çalışanlardan tutun da arabasında bir yere gidenlere kadar ellerinde galon galon asitli, şekerli içecekler. Case'ini toparlayacak olursak şuna geliyoruz. Yaptığı çalışma esasında çok güzel, ancak 22 ülkenin sonuçlarını ortaya koysaydı iyiydi. Sadece 7 ülkenin çalışmalarıyla kendi düşüncelerini pekiştirmek adına, kendi iddiasının arkasında durmak adına tamamen sonuçları çarpıtarak aslında baktığınız zaman milyonlarca insanın endüstriyel hastalıklara yakalanma oranını arttırmış oluyor. Tam da bu esnada 1955 yılındaki Amerika Başkanı Eisenhower bir kalp krizi geçiriyor. Başkanın o dönemde Paul White diye bir kişisel doktoru var. Bu Paul White'la Case çok yakınlar, birbirlerinden sürekli işte bilgi alışverişinde bulunuyorlar ve işte başkanın sağlığıyla da ilgileniyorlar. Paul White çok güveniyor Case'in
düşüncelerini, fikirlerini, araştırmalarını. Başkan kalp krizi geçirince diyor ki Keyes'e ne önerirsin? Keyes de diyor ki kolesterolden uzak duracak, yağdan uzak duracak. Ne yiyecek? Karbonhidrat, tahıl, bakliyat, ekmek, makarna, pirinç bunları yiyecek diyor. Tamam. Ertesi günü Paul White bir basın açıklaması düzenliyor ve konuyu basın açıklamasında izah ediyor detaylarıyla. Diyor ki işte böyle böyle işte Doktor Keyes de profesör böyle bir araştırma yaptı. Böyle beslenmemiz işte Amerikan halkı adına uygundur. Kardiyovasküler hastalıklardan uzak kalmamız adına vesaire falan diye bunu ana akım medyada takip edince iş iyice yaydan çıkıyor. 1970'lere doğru artık karbonhidrat yüklü beslenme, yağdan fakir, karbonhidrat ve şekerden zengin beslenme iyice benimsenmiş oluyor. Videonun bir kenarına ekleyeceğim. 1961 ve 2014'teki Time dergisinin kapağı. Burada Amerikan Kalp Derneği'ne de bu arada Angel Case üye oluyor ve oradan da bir destek alıyor. 1961 yılında özetle Time'da kapak oluyor. Yani beyaz önlüğüyle diyor ki işte beslenme uzmanı, beslenme danışmanı araştırmalar yapmış profesör işte Amerikan Kalp Derneği'nde vesaire falan. Diyor ki yağdan fakir besleneceksiniz, karbonhidrat yüklü besleneceksiniz. Bu kapakla çıkıyor artık kapak kime kapak oluyor belli değil. Gerçekten aslında trajik bir durum. 2014'te ise aynı dergi farklı kapakla çıkıyor ve diyor ki yağ yiyin. Yakın tarihimizdeki Doktor Angel Case vakasını şöyle bir aklımızın kenarında tutalım. Neden işte karbonhidrat yüklü beslenmeye geldik? Neden bütün dünyaya bu pompalandı ve günümüzde maalesef hala daha savunuluyor? İşte yumurta yemeyin kolesterol yapar, yağ yemeyin kilo alırsınız. 1.74 boyundayım, 59 kiloyum, 9 senedir deli gibi yağ yiyorum. Her gün 7 yumurta yiyorum. Bu arada altını çizmek istiyorum. Safra kesesine sahip değilim. Safra kesem alındı. Yaklaşık bir 7-8 sene önce falan alındı. Şimdi safra kesesi olmayanlara diyorlar ya işte vücut bunu tolere edemez. Yağ yemeyin, yumurta yemeyin. Ölmedim hala yaşıyorum. Altını çiziyorum tavsiye değildir. Her bünye farklıdır. Tamamen kendi tecrübelerimi paylaşıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi ketojenik beslenme nedir? Geldik ketojenik beslenmeye. Nedir bu ketojenik beslenme? Son zamanlarda özellikle çok her yerden duymaya başladık. Ketojenik beslenme aslında yaklaşık 100 yıl önce epilepsi hastalığının tedavisine çok iyi cevap vermiş bir beslenme şekli olarak ortaya çıkıyor. Yani epilepsi SARA, hani insanlar böyle düşerler, yerde bayılırlar, ağızlarından köpük gelir bilmeyenler için. Bu hastalık. Ketojenik beslenme, keton, keto, bu isimler nereden geliyor? Bunlara bakacağız ama bunun hemen öncesinde sistemin nasıl çalıştığına bir kısaca göz gezdirelim istiyorum. Çünkü eğer bunu anlarsak, yani sistemin nasıl ilerlediğini, bizden aslında ne istediğini anlarsak, neleri neden yaptığımızı ve yapmadığımızı, ketojenik beslenmede neleri yememiz ve yemememiz gerektiğini ön yargısız olarak daha iyi pekiştirebiliriz. Yani aklımızda soru işareti kalmaz. Çünkü zihinde soru işareti olduğu zaman insan bilmediğinden korkar ya. Bilmediği için hep de bunu negatif bir bilgiyle doldurma eğiliminden dolayı ya aç kalırsam, işte ya yemezsem, ekmek yemezsem ben doymam gibi düşünceler buradan geliyorlar. Onun için hemen şöyle kısaca bir sisteme bakalım istiyorum. Şimdi sindirim dediğimiz şey ağzımıza bir şey attığımız anda başlıyor. Yediğimiz şey sistemden geçerek bağırsaklarımızdan kana emilim yapılıyor. Yani karbonhidrat, şeker tükettiniz. Şeker, karbonhidrat, karbonhidrat, şeker. İkisi aynı şey. Yani yediğiniz hamur da aslında vücutta glukoz olarak, şeker olarak işleniyor. İkisi aynı şey. Tükettiniz, bağırsağa indi. Bağırsaktan kana glukoz olarak geçiyor. Kan sistemine dağılıyor. Şimdi vücudumuzda toplamda 5 litre kan var. Bu 5 litre içerisinde de 5 gram glikoz var, 5 gram şeker var. Şöyle zihninizde hayal edin lütfen. 5 kiloluk bir su bidonu düşünün. Bunun içerisine bir tatlı kaşığı şeker atın.
Aşağı yukarı 5 grama denk geliyor. Karıştırın, tadına bakın. Ne kadar şekersiz gelecek değil mi? Az gelecek yani. Düşünün, bu kadar az şeker var aslında toplam 5 litrenin içerisinde. Bir şey yediğimiz zaman bağırsağımızdan kanımızın içerisine karışan glikoz seviyesi 5 gramın üzerine çıkıp 1 gram örneğini vereyim, artı 1 olduğu anda ve vücut bunu tolere edemediği anda şeker hastasısınız. Yani artı 1, unutmayın bakın. 5 gramın üzerinde şeker kan içerisinde duramaz. Peki ne oluyor? Yani nasıl biz bu kadar baklavaları, künefeleri, tatlıları yiyerek hala daha şu zamana kadar bir şey olmadı canım diyoruz ya, can boğazdan gelir, aman bir daha mı geleceğiz? Ye gitsin, boş ver. Ye de nereye kadar yiyeceksin işte. Her şeyin bir limiti var. Yedik, kana karıştı, 5 gramın üzerine çıktı kandaki glikoz. Vücut alarma geçiyor hemen. İstiyor ki o 5 gramın üzerindeki miktarı bir an önce kandan alsın. Demek ki neymiş? Aslında burada altını çizmek istiyorum. Şekeri vücut zehir olarak algılıyor. Zehir olarak algılamasaydı kan dolaşımında istediği gibi, istediği miktarda dolaşmasına müsaade ederdi değil mi? Hayır, etmiyor işte, zehir olarak algılıyor. Demek ki burada bir şeyleri incelememiz gerekiyor. Kana karıştı, 5 gramın üzerine çıktı, vücut alarma geçti. Bu fazla miktarın kanın içerisinden alınıp hücrelere taşınması lazım. Tam bu noktada insülin hormonu devreye giriyor. Neden? Çünkü o glikoz tek başına gidip hücrenin içerisine giremiyor. Pankreas insülin hormonu salgılıyor. İnsülin bu işin müdürü gibi aslında. Neyi nereye ne kadar götüreceğine kendisi karar veriyor. Gidiyor kanın içerisinden 5'in üzerindeki miktarı, artık ne yediyseniz siz, ne gömdüyseniz ne kadar arttırdıysanız o miktarı alıyor, hücrelere götürüyor. Enerji olarak kullanılması adına. Çünkü bir yakıta ihtiyacımız var ya, ilk olarak bunu kullanıyor. Karbonhidratı, şekeri kullanıyor glikoz olarak. Hücrelere götürdü. Siz yediniz, diyelim ki aradan 2 saat geçti, yarım saat geçti, 1 saat geçti. İşte komşu dedi ki Allah aşkına şundan da al. Ya bir tane ya bir börek ye, ne olacak canım, hiçbir şey olmaz. Aman, hep her yerde söylüyorlar, az az ye, sık sık ye. Yani sık sık ye, sık sık arttır kan şekerini. Boyna pankreas insülin bassın, ne oluyor? O hücreler bir süre sonra doluyor. Hayatta her şeyin bir limiti var. Bu hücreler dolduktan sonra siz hala daha yemeye devam ederseniz, hele ki bizim toplumumuzda hani işte yemeği yedik, arkasından tatlıları yedik, işte hanım bey koy bir çay, hadi yanında bir pasta, börek, poğaça, kuru yemiş, yatana kadar atıştırmalık. Ya kaynıyor içeride sistem. Bir dur, bir sakin ol. Yok, yiyoruz, seviyoruz. Hücreler doldu. Peki hücreler dolunca ne oluyor? İnsülin sürekli pankreas insülin hormonu salgılıyor. İnsülin gidiyor kandan o miktarı alıyor. Almazsa ne olur? Şeker komasına girersiniz. Yani o kanın içerisindeki glikoz seviyesini insülin 5 gramda tutamazsa şeker komasına girersiniz. Hastanelik olursunuz. Dolayısıyla şimdi bir düşünün, ağzınıza bir dilim baklava atarken, künefe yerken, bir supangale yerken, bir kek börek yerken nasıl sistemi aslında zorluyoruz. Hücreler doldu. Hücreler dolunca alternatif depo kaynağı olarak insülin dedi ki ben biraz da glikojen depolarını doldurayım. Glikojen depolarına gitti, glikojen depoları da doldu. Hala daha buradan gelmeye devam ediyor besin. Çünkü ihtiyaç fazlasından dolayı oluyor bu. Yani beslenmiyoruz. Sürekli böyle bir çöp tenekesi gibi atıyoruz sürekli. Bas, kapak açılsın, at. Sistem dinlenemiyor. Hücreler doldu. Üstüne glikojen depoları doldu. Ne olacak peki? Siz hala daha yemeye devam ediyorsunuz. İnsülin hormonu diyor ki ben birazcık da trigliserit depolayayım. Trigliserit tanıdık geldi mi? HDL, LDL, VLDL, kolesterol, trigliserit, üçlü yağlar, bunların hepsini sonraki bölümlerde konuşacağız. Detaylı konular, konumuz çok. Trigliserit depoluyor. Peki bu trigliseritler nerede işleniyor, depolanıyor? Karaciğerde. Trigliserit yaptırdığınız ölçümü çıktı işte 150, 200, 250.
Niye? Eşittir karaciğer yağlanması. Peki buraya kadar karbonhidrat yediğimizde sistemin nasıl işlediğini ve glikozu ne yaptığını, nasıl depoladığını şöyle bir inceledik, değil mi? Bunu kenara koyalım. Geliyoruz ketojenik beslenmeye, ketonlara, keton cisimcikleri. Canım ketonlarım, en sevdiğim. Şimdi siz karbonhidrat alımını kestiğiniz zaman ne olacak? Vücut alternatif yakıt kaynağı olarak yağa yönelecek. Bunu lütfen şöyle tahayyül edin. Yerde bir yanan ateş düşünün. Bu sizin bedeniniz, yani hayattayız, yaşıyoruz ya, bir sistem yanıyor, bir sistem çalışıyor, bir yakıt var. Yerde bir alev var. Karbonhidratı benzin olarak düşünün. Yanan ateşe benzin atarsanız ne olur? Vuf! Bir anda alev yükselir, anlık etrafına ısı verir ve çıktığı hızda da verdiği ısıda da aynı hızda düşer. Yani bir anda ısınır, bir anda soğursunuz. Kısa süreli enerji, basit enerji verir karbonhidrat size ve çok kısa sürede acıkırsınız. Çünkü nedir? Çıktığı hızla düştü ya. Şimdi kan seviyemizi şu olarak varsayın. Çıktı, indi, çıktı, indi. Çıktığı hızla indiği için ortada duramıyor. Ve bu dalgalanma sürekli devam ediyor. Bunun dışarıya yansıması ne oluyor? Ay elim ayağım titredi. Ay, benim ağzıma bir şey atmam lazım. Ah, kan şekerim düştü. Düşer tabii, karbonhidrat tüketmeye devam ettiği sürece düşecek o. Ketojenik beslenmeye gelecek olursak, benzine karbonhidrat dedik ya. Yine aynı ateşi düşünün. Buraya bir tane büyük kütük koyalım. Kütük nasıl yanar? Dakikalar içerisinde ufak ufak çıtır çıtır böyle yavaş yavaş yanarak etrafına kademeli olarak ısı verir. O ısıyı da benzin gibi birdenbire geri almaz. Kademeli olarak düşer. Hatırlayın evlerden eski kuzine sobalar. Akşam söndüğü halde sabaha kalktığınızda hala içerisi ılık olur, değil mi? Neden? İşte uzun süreli yakıt. Yağ uzun süreli yakıt. Yağ bu kütük. Karbonhidrat benzin. Yağ kütük, karbonhidrat benzin. Kısa süreli, uzun süreli. Kaliteli yakıt, ucuz yakıt. İkisi arasındaki temel fark bu. Karbonhidrat tüketimini kestiğiniz zaman glikojen depoları boşalacak, hücre enerji isteyecek. Enerjiyi nereden alacak? Ne dedik? Alternatif yakıt kaynağı olan yağa gidecek. Bu hücreler aç kalınca yağlar oldukları yerden parçalanarak çıkıyorlar. Karaciğerde üretilen keton cisimcikleriyle vücut ketozise giriyor. Yani beslenmeye başlarsanız bunu duyacaksınız. Ketozise girdim, ketozisten çıktım. Ketoziste miyim? Keton sayım kaç? Buradan geliyor adı. Keton cisimcikleri. Bunların da 3 ayrı çeşidi var. Konumuz o değil. Bu keton cisimcikleri o kadar küçük moleküle sahipler ki, yani o kadar minnacıklar ki vücudunuzun her hücresine ulaşabiliyorlar. Kan-beyin bariyerini ayrı bir videoda anlatacağım ama şunu söylemek istiyorum. Keton cisimcikleri dedik ya, vücudumuzun her hücresine ulaşabiliyor, her hücresine nüfuz ediyor. Normalde glikozla beslendiğiniz zaman, yani karbonhidrat ve şekerle beslendiğinizde ve yakıt sistemi olarak glikozu kullandığınızda kan-beyin bariyerini geçemez bunlar. Ancak keton cisimcikleri kan-beyin bariyerini dahi geçebiliyor. O kadar minnacıklar keton cisimciklerimiz. Peki bu keton cisimcikleri kan-beyin bariyerini geçip beyne yağ yakıtı sağladığında ne oluyor? Çöpsüz, kaliteli, uzun süreli ve hastalık riskini azaltan bir yakıt sağlamış oluyoruz beyne. Alzheimer, demans, anksiyete, depresyon, yani bunların hepsi elbette ki bütün bir sistem olarak çalışıyor ama hepsinin de belli ana yerleri var, değil mi? Yani işte serotonin, dopaminin %90'ı bağırsaklarda salgılanıyor mu? Beyin-bağırsak ilişkisi zaten o da apayrı bir konu. Hani ne çok konumuz var. Kaç bölüm çekeceğiz bilmiyorum. Anlat anlat bitmeyecek herhalde. Şimdi buraya kadar tamam mıyız? Yani bir tanesi ucuz yakıt, benzin, çabuk yanıyor, çabuk sönüyor.
Giderken arkasında çöp bırakıyor sistemde. Fakat yağ dediğimiz yakıt kütük. Uzun sürede size uzun süreli enerji sağlıyor. Ketojenik beslenmeye nasıl başlayalım? Hap bilgiye geldik. Öncesinde bir belgesel var. Onu önereceğim. Linkini bulamadım. Kaldırdılar onu yayından. Niye kaldırdıkları da aslında belli. İşte insanlar yavaş yavaş uyanıyorlar ya karbonhidrat tüketiminin ne kadar zararlı olduğuna. İşte 500 sene önce, 800 sene önce işte kabileler, taş devri, yani o dönemlerde insanlar neden ölüyorlardı? İşte savaşlardan ölünüyordu. İnsanlar birbirlerini öldürüyorlardı. İşte veba gibi böyle salgın hastalıklar, işte dizanteri gibi salgın hastalıklardan dolayı ölünüyordu. Bugün bunlar var mı? Yok, ne var? İşte tip 2 diyabet, obezite, Alzheimer, demans, işte çölyak, gluten hassasiyeti, anksiyete, depresyon, işte halsizlik, sürekli uyku hali, çok uzun saatler uyusam bile dinlenememe. Bunların sebebi ne? Yani nasıl değişti? Bunu özetleyen çok güzel bir belgesel ama yayından kaldırdılar. Eğer ki linki bulan olursa mucize ilaç paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi ketojenik beslenmede aslında taş devri diyeti gibi yağ ağırlıklı besleniyoruz. Mesela bazı yaptığım paylaşımlarda falan işte sucuklu yumurta yiyorum, işte böyle yağın içinde yüzüyor yumurtalar. İşte ne bileyim et tüketiyorum, hayvansal protein alıyorum. Diyorlar ki et serbest mi? Oho, o zaman ben sabah akşam et yerim. Bu böyle bir şey değil. Yağ ağırlıklı bir beslenme, ketojenik beslenme, protein ağırlıklı bir beslenme asla değil. Şimdi biz ketojenik camiasında soranlara genelde şöyle diyoruz ya da deniliyor. İşte birisi soruyor, bilmiyor, konu hakkında bilgisi yok, normal. Değil mi? Ben diyor nasıl başlayacağım diyor. Şimdi diyorlar ki sabah kalk, KGK'nı yap, iç, böyle direkt başla. Bodozlama dal. Ya tamam da bu adam 1-2 saat sonra acıkacak, daha sistemi çevirmemiş ki. Yani biz bildiğimiz için böyle öneriyoruz. Ben bunu şöyle yapılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. KGK nasıl yapılır? KGK nedir? Bir link bırakacağım aşağıya. Reels çekmiştim, oradan görebilirsiniz. Sabah kalktınız, kurşun geçirmez kahve açılımı KGK'nın. KGK'nızı içtiniz. İlk günden bahsediyorum. Bu arada öncesinde danıştığınız doktorunuza işte kronik bir rahatsızlığınız yok, ketojenik beslenmeye uygun bedeniniz ve kan değerleriniz, bunları koyduk kenara. KGK'nızı içtikten sonra hangi saatte acıkırsanız acıkın, ketojenik içeriğe uygun bir öğün hazırlamalısınız. Bana liste ver. Bana ne yiyeceğimi söyle. Ketojenik beslenme böyle bir şey değil. Yani kimse kimseye liste vermiyor, vermemeli. Yani bu hem bir başkasının sizi sürekli olarak kontrol etmesi, artı bütün hayatınız boyunca bir başkasının istediklerini mi yiyeceksiniz? Yani bunu ne kadar sürdürebilirsiniz ki? Dolayısıyla ketojenik beslenme böyle bir şey değil. Ne istiyorsanız doyana kadar yiyin. Bakın ilk günden bahsediyorum. Evet, makroları sayıyoruz. Evet, ekstra takviyeler alıyoruz. Yağ oranımıza, proteine, karbonhidrat miktarına dikkat ediyoruz. Buna bir de aralıklı oruç ekliyoruz. Hatta Nirvana'ya çıkıyoruz. OMAD, one meal a day, günde tek öğün besleniyoruz falan falan. Bunların hepsi sonraki aşamalar. Koyun bunları kenara. Hepsini birdenbire yapmaya çalışmayın. KGK'dan sonra ne zaman acıkırsanız öğünü hazırladınız. Peki bu öğünün içerisinde neler olmamalı? Yani nelerin olmayacağını bilirseniz geriye kalan her şeyi o öğüne doldurabilirsiniz. Neler olmamalı? İçerisinde şeker, nişasta, margarin, alkol, meyve, tahıl, bakliyat, süt, yoğurt, işlenmiş et. Özetle içerisinde un olan, içerisinde rafine şeker olan hiçbir şey o tabakta olmamalı. Ambalajlı hiçbir gıda o tabağın içinde olmamalı. Şimdi şöyle geliyor karşı taraftan. Ben bunları böyle canlı birine söyleyince, oho, yiyecek ne kaldı ki geriye?
Yiyecek bir şeyler kaldı ki 9 senedir yiyoruz. Hayatta kalmışız yani, değil mi? Yiyecek çok şey var. Neler var? Et, balık, yumurta. Bulursanız organik tavuk, market tavukları antibiyotik ve hormon. Doğal yağlar nedir? Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı, sade yağ, özellikle laktozundan arındırılmış, susam yağı, avokado, aklınıza gelen tüm yeşillikler, yeşil yapraklı sebzeler, özellikle koyu yapraklı olanlar, işte maydanozlu, dereotuydu, rokaydı gibi sebzeler başlangıçta seçmeyin. Yani biz işte ketojenik beslenmede domates de salatalık da meyve grubuna giriyor. Çekirdekli, kabak, patlıcan vesaire, tamam. İlk başlangıçtan bahsediyorum, tekrardan söylüyorum. Boş verin onları, koyun kenara, yiyin. Önemli değil. Zaten bugüne kadar o kadar karbonhidrat tüketmişsiniz ki, yani o kadar glikoza vücudunuz adapte ki bunu kestiğiniz anda zaten bu kadar ince detaya girmeden zaten yanında hediye olarak böyle bir incelme göreceksiniz eğer fazla kilonuz varsa. Yoksa da vücudunuzu daha dinç hissetmeye başlayacaksınız. Sebze dedik, peynirin her türlüsü. Bu arada bunların çeşitlerini işte temiz beslenme, yani temiz keto, kirli keto vesaire, bunların hepsini konuşacağız. Yine konuşulacak videolara ekledik bunu da. Peynir, krema, kavrulmamış fındık, ceviz, badem. Parantez açıyorum. Kendi avuç içi miktarınızı geçmesin günde yiyeceğiniz kuru yemiş. Omega 3 ve 6 dengesini bozuyor. Kavurma, kasap sucuğu, işlenmiş etlerden salam, sosis, jambon uzak duruyoruz. Gerçekten kasap sucuğu bulabiliyorsanız. Kırmızı orman meyveleri, su, çay, kahve, soda, şekersiz. Churchill yapın için tuz, hep korkuttular. Tuz tansiyon yapmıyor muydu ya? Sodyum, magnezyum, potasyum çok önemli elektrolitler ketojenik beslenmede. Bir sonraki bölümde konuşacağız bunu. Öğününüzü hazırladınız, yediniz. Doymadığınızı mı hissediyorsunuz? Bir daha yiyin. Yapın aynısından, bir daha yiyin. Yiyebilecek misiniz? Muhtemelen bu soruya %80-90 hayır cevabı veriliyor. Aynısını yiyemeyeceksen demek ki doymuşsun. Yani oradaki ben doymadım, hala açım, farklı bir yerden gelen sinyal. Bunu iyi ayırt etmeye çalışalım. KGK'ya içtik, ilk öğünü yedik. Aradan zaman geçti. Ne kadar zaman geçtiğinin hiçbir önemi yok. Tekrar mı acıktınız? Yapın etinizi, balığınızı, tavuğunuzu, sebzenizi yiyin. Doyana kadar yiyin. Makro saymayın en başta. Sebzeleri ayırt etmeyin. Bütün sebzelerden yiyin ya. Önemli değil. Sonralardan yavaş yavaş makroları saymaya başlarsınız. Yani birdenbire zirveye çıkış olmuyor, değil mi? Çıksanız da düşüyorsunuz. Adım adım ilerleyeceğiz. Yenilebilir, yenilemez ürünlerin aslında tam tersinin buzdolabınızda ve dolaplarınızda olduğunu görebilirsiniz. Şimdi alışkanlığı değiştiriyoruz ya, yaşam tarzımızı değiştiriyoruz ya, yavaş yavaş. Bundan sonraki bölümde alışverişe bakacağız. Yani nasıl alışveriş yapmamız lazım? Önce bir mutfak temizliği yapacağız ki elimizin altında olsun bu besinler. Yoksa acıktığımız anda orada bakliyatı gördüğümüzde zaten karbonhidrat yakımından dolayı, glikoz yakımından dolayı kan şekeri dengesiz dalgalanıyor. El ayak titreyecek. Hop, yap bir mercimek çorbası, yap bir kara şimşek, yanında soğan, göm gitsin olacak. Olmaz. Onun için mutfağımızın ketojenik beslenmeye adapte olması lazım bizimle birlikte aynı zamanda. Sen ne yiyorsun, ne içiyorsun, nasıl bir spor programındasın diyorsanız bunların hepsini aslında ilerleyen dönemlerde konuşacağız ama yani ketojenik beslenme ve spor, ketojenik beslenerek basit ve kompleks karbonhidrat tüketimi olmadan kas kaybı yaşamadan nasıl kas kazanımı sağlarız? Ben nasıl besleniyorum? Bunları hepsini konuşacağız. Bununla birlikte Instagram sayfasında ben mümkün olduğunca günlük yediğimi içtiğimi paylaşmaya gayret ediyorum. Kapanışa geçmeden önce bir iki tane kitap tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Sizinle önümüzdeki videolarda da paylaştıklarım tamamen kendi okumalarım, izlemelerim, araştırmalarım ve tecrübelerime dayalıdır. Bununla birlikte edindiğim bilgilerin kaynaklarını da paylaşmak istiyorum. Biz tamam başlayacağız, başlayalım. Bununla birlikte de
Bize bir kaynak lazım. Yani, okuyalım da aynı zamanda diyorsanız, aşağıya bırakacağım. Eee, Doktor, kardiyolog, uzman doktor Özcan Yücel, Ketojenik diye son şansınız olabilir. Çok güzel bir kitap. Bu kitap sadece ketojenik beslenmeyle, bağlantılı olmaktan ziyade ben her zaman şunu söylüyorum yakın çevreme de, ne tarz besleniyorsanız beslenin, hiç önemli değil. Mutfağımızdaki yağların doğru kullanımını biliyor muyuz? Çoğumuz bilmiyoruz. Yani, kaç derecede yağ yanar, kızartmayı kaç derecede yapmamız lazım, nasıl tüketmemiz lazım, nasıl saklamamız lazım? Çok güzel bilgiler var. Şiddetle tavsiye ediyorum. Özcan Hoca'nın kitabını Instagram'dan da kendisini takip edebilirsiniz. YouTube'da videoları da var. Hatta Maggie ile yaptıkları, Keto Kafası Maggie ile yaptıkları bir, canlı yayın var. Orada da kolesterolü çok güzel anlatıyor. Kitabında da anlatmış. Oradan bilgi edinebilirsiniz. İkinci kitap önerisi olarak da tabii, çok fazla var. Önümüzdeki, bölümlerde de, söyleyeceğim. Yakıt olarak yağ. Konumuzla birebir bağlantılı. Bunda da elbette ki çok güzel bilgiler var. Bunu da altına yazacağım. Bu iki kitabı başlangıç olarak ketojenik beslenme, işte yarın kalktık KGK'mızı içtik, acıktığımız zaman da bir öğün hazırladık kendimize. Sonra aradan vakit geçti, tekrardan acıktık, atıştırmalık yok, tekrardan bir öğün hazırladık. Bu şekilde ufak ufak başladık. Farklı bilgilerle de destekleyelim diyorsanız bu iki kitapla başlayabilirsiniz. İlk bölümün sonuna geldik. Bu bölümü kapatırken kanalın adına da uygun olması adına kedilerimden bir tanesiyle, size hoşça kalın demek istiyoruz. Bunun adı Moka. Kedilerim de keto. Evde, hepimiz ketoyuz. Dereotu falan yiyorlar. Çok da iştahlı bir çocuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Eğer sorularınız olursa lütfen mesaj atın. Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Moka bay bay yap. Hoşça kalın.